Herkese selamlar. Güzel bir New York bahar gününden merhabalar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Geçen gün New York'ta yürüyorum. Bir baktım bir KGB müzesi. Hemen girdim tabii. Diyeceksin ki abi New York'ta KGB'nin müzesi ne arıyor? Ben de aynı soruyu sordum. Böyle Rusça aksanıyla konuşan bir kadın var. Dedim ne iş abi, siz kimsiniz dedim. Kadın dedi ki biz Litvanyalıyız dedi. Ha dedim, Ukraynalı mısınız? Hayır, Litvanyalıyız dedi. Müze yapmışlar. Giriş $22. Tostladık 120 liramızı. 120 lira mı ediyor işte, öyle bir rakamı. Başladım dolaşmaya. Başkalarının hayatı. Bir dönem işte var ya, KGB'nin nasıl çalıştığını anlatan böyle bir bayağı bir malzeme toparlamışlar. Efendim şemsiyenin içinden silah çıkıyor. Yok orada mikrofonlar yapmışlar. Dişin içine bir şey koymuşlar falan. Böyle bir acayip bir sahne şeyleri, güzel de bir böyle bir büyük bir alanda sahneliyorlar onları. Sergiliyorlar. Ama en tuhafı böyle bir tane de cezaevi yapmışlar. Oraya da video koymuşlar. Böyle insanların yazık o hücrelerde neler çektiğini görüyorsunuz. Kapitalizmin son oyunu yani. Gezerken aklıma o geldi. Başkalarının hayatının bugün birileri, bir uyanık Litvanyalı gidiyor bunları topluyor. KGB'nin şeylerini, bütün bu alet edevatlarını bir de getiriyor New York'a. 3 aydır da açıkmış yani. Ne kadar açık kalacaksınız dedim. Vallahi ne kadar olursa dedi. Vallahi demedi de ne kadar olursa dedi. İlgi çektiği kadar dedi. Komik yani baktığınız zaman hani. Aynı şeyi ben bir dönem Stasi Müzesi'nde görmüştüm. Doğu Almanya'da gezmiştim. Doğu Almanya derken Berlin'in işte Doğu Almanya tarafında, kalan tarafında Stasi'nin müzesi vardı. Orayı gezmiştim. Benzer bir yerde Emniyet İstihbarat'ın içinde gezmiştim. Emniyet İstihbarat'ında öyle bir müzesi var yani. Müzemtrak bir yeri var böyle. Gidiyorsunuz içeride. Hala var mı bilmiyorum. Ta 2009'da Emniyet'in kitabını yazarken gezmiştim. Tuhaf tabii yani Soğuk Savaş yıllarının o bütün alet edevatını görmeniz etrafınızda, onların sergilenmesi, bir Litvanyalı'nın bir de bunları alıp getirip burada sergiliyor olması hem komik hem ilginç. O yüzden biraz da göstereyim istedim size. Bir dönem ben şimdi istihbaratla, emniyet istihbaratla ilgili kitap yazdım. O yüzden de gidip hobi olarak bütün dünyada çıkmış istihbarat örgütleriyle ilgili kitapları okumuştum. Hatta Bodrum'daki kütüphanemde de böyle bir giriyorsun içeriye, emniyet sadece istihbarat kitapları var. Bir arkadaşıma evi vermiştim ya, kal birkaç gün falan diye. Adam beni arıyor, ya diyor sen ne işsin kardeşim, sadece burada istihbarat kitabı var diyor. Dedim ben gazeteciyim ya. Bugün istihbarat olur, yarın istihbarat olur. Ne olursa yapıyoruz işte, bakıyoruz yani. Bu arada eğer hani böyle KGB nasıl çalışır, şey nasıl yapar falan bunlara meraklıysanız, ilgiliyseniz de bir dizi tavsiye edeceğim. The Americans. D'sı var mı emin değilim. Americans şahane diziydi. Yani 7 bölüm seyrettim. Hele son bölümü bayağı şeydi. Son yıllarda seyrettiğim en güzel dizilerden bir tanesiydi. Mesela MIT'in böyle bir müzesi var mıdır? Vardır belki ama MIT durağı var biliyoruz da MIT müzesi nerede, henüz onu keşfetmiş değiliz. Bilmiyoruz yani nerede olduğunu. Arkadaşlarla oturuyoruz geçen gün. Tabii bunlar sizin umurunuzda değil yani. Sizin umurunuzda olan tek şey var. İstanbul Belediye seçimleri ne olacak? Arkadaşlarla oturduk. Biz de bu konuyu konuşuyoruz. Dedim ki, dediler ki ya seçimler ne olacak? Sence ne olacak? Bence ne olacak? Dedim ki ya sizce seçimler olacak mı? Böyle bir sessizlik oldu herkeste. Olmaz mı dedi ya. Dedim ya kardeşim, bir zarfın içinden çıkan 3 tanesi normal, bir tanesini şaibeli bulduğunuz bir ülkede her şey olabilir yani. Ve her şey olmayabilir yani. Mesela seçimler ertelenirse ne olur? Dediler ki ya bir şey mi biliyorsun? Yok kardeşim, 29 yıllık gazeteciyim ben. Sadece gördüğümü söylüyorum yani. Ertelenebilir mi? Şaşırır mısın? Şaşırmam böyle bir şey olsa. Ha niye ertelenebilir? Abi burası Türkiye. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Her şey olabilir yani. Biz şimdi 23 Haziran seçimlerini bugünün gözüyle bakıyoruz. Daha abi bir ay var. Neler olur neler yani. Ertelenirse ne olur mesela? Ben bilmiyorum, vallahi size soruyorum yani. Bir şey bildiğimden değil sadece. Mesela diyelim bir şey oldu, ne oldu bilmiyorum. Seçimleri erteliyoruz dediler. Ne zamanı? İşte Allah. Çıkmaz ayın Perşembesine erteliyoruz. Ne oluyor o zaman? Bilmiyorum, her şeyin olabilme ihtimalinin olduğu bir ülkedeyiz. Baksana abi, Bahçeli ile Cem Yılmaz'ın polemiğe girdiği bir ülkede yaşıyoruz yani.
Artık Bahçeli ise demiş ki Cem Yılmaz'ı sevmeyeceğim. Cem Yılmaz da açıklama yapıyor. Ya kardeşim millet birbirini sevsin, niye sevmiyorsunuz? Nedir derdiniz diye falan. Herkes şimdi burada kamplaşmaya başladı. Cem Yılmaz'ı sevenler, sevmeyenler. Acayip bir ülke olduk abi yani. Geçen gün Ipsos'un bir araştırmasını konu etti Ertuğrul Özkök. Türkiye'de kaldığı sayılı günlerden bir tanesinde. Geziyor abi adam. Orası burası geziyor. Ipsos'un merkezine gitmiş. Ipsos'un da bir araştırması var. İşte Ipsos'ta demişler ki kardeşim biz bir araştırma yaptık Türkiye ile. Şu çıkıyor. Yani Türkiye'nin %50'si muhafazakar, %50'si de işte daha laik. Şimdi durum bu. Bu zaten hepimizin bildiği bir gerçek. Yani kardeşim sevsen de sevmesen de böyle bir Türkiye var. Şimdi ne muhafazakarlar diğer kesimi yok edebilir, Mars'a yollayabilir, ne de diğerleri öbür tarafı yok edebilir, Mars'a yollayabilir. Ne var elimizde? Tek bir seçenek var. Beraber yaşayacağız ya da beraber yaşamayı öğreneceğiz. Sen şimdi hayır kardeşim beraber yaşamayacağız. Benim gibi düşünenler sadece bu ülkede yaşayacak ya da sadece benim zihniyetim bu ülkede egemen olacak diyorsan abi bir problem var. Yönetemezsin bu ülkeyi. Kim olursan ol yönetemezsin. Yani laik de olsan yönetemezsin, dinci de olsan yönetemezsin, muhafazakar da olsan yönetemezsin. Ne yapacaksın? Eninde sonunda bu farklılıklarla barışacaksın. Diyeceksin ki bu bizim zenginliğimiz. Yani ne güzel işte bak. Farklı düşünen insanlar var. Ya herkes aynı düşünseydi çok sıkıcı bir ülke olurdu. Tamam abi o da var bu da var. Kabul edeceğiz. Yani bu farklı düşünüyor, bu düşman. Bu bizim gibi düşünmüyor, bize oy vermiyor, bu düşman. Bu düşman değil, sen man kafasın sadece yani böyle düşündüğün zaman yani. Dur bunu abi hemen bir şey edelim, not edelim, biz bunu şey yapalım. Nevşehir Belediye Başkanı demiş ki, efendim İmamoğlu'nu destekleyen sanatçılar buraya gelmesin. Baba belediye başkanı mısın, imparator musun anlamadım ben. Nedir bu ya? O gelsin bu gelmesin. Sana ne ya? İsteyen gelir. Kapadokya'nın tapusunu vermişler belediye başkanına anladığım kadarıyla. Allah'ım yarabbim ya. Neyse bu seçimler iptal edilir mi? Bilmem. Edilirse şaşırır mısın? Ben şaşırmam abi. sen şaşırır mısın? Sen kendine bak yani. Eğer diyorsan ki abi çok şaşırırım. Böyle şey de Türkiye'de olmaz. Diyorum ya bir zarftan çıkan 4 tane oydan bir tanesini şaibeli ilan ediyorsun oluyor da iptal edilirse niye olmasın? Bağ gibi olur abi. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Böyle oturayım ya. Şöyle ayağımı da uzatayım. Hayat bana güzel. Şimdi orada yardırıyor bizim genç arkadaş. Hayat sana güzel. Neye? Oturdun güneşte bak ne güzel şey yapıyorsun. Tarkan'ı beğenmiyor şimdi. Niye? Tarkan İmamoğlu'na destek vermiş. Artık biz onu dinlemeyeceğiz. Ya böyle bir ruh hastalığı olabilir mi? Oynama şıkıdım çalıyor mesela. Biz dans etmiyoruz bunda. Neden? O İmamoğlu'nu destekledi. Abi. Güler misin, ağlar mısın? Daha çok ağlarsın bu halimize yani. El Chapo var ya bizim El Chapo. El Chapo kim diyeceksin? Meksika kartelinin hani lideri. Adamı tutukladılar burada. Tam 2 yıldır camı penceresi olmayan bir hücrede tutuyorlarmış. Avukatı isyan ediyor. Diyor ki ya adamın camı çerçevesi yok. Uykusuzluk problemi yaşıyor. Bir de sadece ışık yanıyormuş şeyde. Ve bu hali bir şeyi düzeltilsin diye. Kardeşim burası da çok gaddar olunca da gaddar oluyor vallahi bu Amerika'da yani. Ben gidip gerçi Guantanamo'yu görmüş adamım yani. Daha ötesi var mı bilmiyorum ama Guantanamo hatta kitap yazdım. Cehennem kafesi. Dünyadaki cehennem orası işte yani diyordum. Bak şehrin ortasında El Chapo'nun olduğu yerde çok parlak değilmiş yani. Neyse ki dedim bunlar Türkiye'de olmuyor ya. Olmuyor değil mi? Ne yazık ki oluyor. Kapı pencere olsa da yine bir açıklama okudum. Kim demiş mi? İçişleri Bakanı falan. İçişleri Bakanı değil, Adalet Bakanı mı? Ya da birisi söylemiş işte. 3000 kişi tek kişilik hücrede tutuluyormuş Türkiye'de. 3000 kişi. Abi ne oluyor ya? Yani ceza içinde ceza. Zaten bir adam alıyorsun cezaevine atıyorsun. Bir de tek kişilik hücreye koyuyorsun. Zor. Julian Assange'ın sevgilisi gitmiş onu da İngiltere'de. Madem cezaevlerinden konuşuyoruz. Pamela Anderson ziyaret etmiş. Sevgilisi derken destekçisi, sevgilisi artık ne dersek. Onun da durumu çok kötü diyorlar. Adama da işte 50 hafta yani neredeyse bir yıl ceza verdiler İngiltere'de.
kefalet şeyini yerine getirmedi diye Amerikalılar istiyor. O da kimseyle görüştürülmüyormuş, kitap verilmiyormuş, şey yapılmıyormuş. Yani hani diyeceğim o ki insanlar gaddarlaşınca ne Türkiye, ne Amerika, ne İngiltere fark etmiyor. Her yerde aynı şeyleri görüyorsunuz işte. Böyle bir durum da var. Üzücü. Bu seçim yayını yapacağız demiştik. Bunu muhtemelen Palo Alto'da yapacağız. Ve Palo Alto'da bir WhatsApp grubu kurduk. O grupta da ekliyoruz yardımcı olmak isteyenleri, maddi manevi destek olmak isteyenleri. O gruba ekliyoruz. Siz de eğer o taraflardaysanız, San Francisco Bay Area'daysanız ya da dur olan seçimlerde gidelim şu Cüneyt Özdemir'e bir destek olalım, Türkiye'den kopalım gidelim diyorsanız beklerim, gelin atlayayım bileti. O gruba ekliyorum yani, bir grup oluşturduk. Hatta belki de o grubu ileride böyle bir bir şeye çeviririz yani. Türklerin Palo Alto'daki ekibi falan gibi bir şeye de dönüştürebiliriz. Bu arada destek olmak istiyorsanız nasıl yapalım diyenler var. Maddi destek olmak isteyenler patreon.com'a, manevi destek olmak isteyenler de Cuneyt@Dipnot TV'ye ya da Kenan@Dipnot TV'ye yazabilirsiniz. Ama şu ara artık yerimiz yurdumuz belli oldu. Konukların çoğunu da canlı bağlantılarla alacağız tabii. Tabii Ekrem İmamoğlu benim son yayını dinlemiş herhalde. Demişler ki Anadolu Ajansı'na, Murat Yetkin'e bir açıklama yapmış. Anadolu Ajansı'na alternatif bir yapı kuruyoruz demiş. Doğru şey ama nasıl kuruyorsun o önemli. Gerçi bakıyorum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyası gayet iyi çalışıyor, tıkır tıkır ama işte dedim ya Çelebi de mesela neydi, Mehmet Ali Çelebi miydi şu hani milletvekili var ya, o da demiştik ya biz seçim sonuçlarını vereceğiz ama ne oldu, veremediler. Yani orayı iyi kurmaları lazım. O yüzden ben Serdar Akinan'a koyun oraya demiştim yani şey olarak. Bu arada Binali Yıldırım da nihayet sahaya indi. Ya bu Binali Yıldırım'ın işi çok zor tabii. Şimdi bakıyorsunuz çok gönülsüz bir kampanya yürüttü. Şimdi de çok gönüllü olduğunu söylemek zor ama en son asıl mağdur benim diye bir konuşma yapmış. Asıl mağdur kim bilmiyorum ama İmamoğlu şu anda bu şeyi daha nasıl diyeyim iyi kullanıyor bu kozu. Ya da koz demeyeyim de yani zaten içine düştüğü durumu sosyal medyada iyi şey yapıyor, haberleştiriyor, videolar çekiyor. Mesela geçen gün bizim başımıza ne geldi diye bir mağduriyet videosu çekmiş. Bayağı figüran falan kullanmış yani. Adamlar geliyor bak bunlar seçim buradan aldım gittim falan. İyi hareketler yani, doğru hareketler. Tabii bu seçim bence yani Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasında değil, Erdoğan'la İmamoğlu arasında bir seçim olacak. Daha önce demiştim. Bunda da hala ısrarcıyım. Ben bunun çok değiştiğini düşünmüyorum. Undercover diye bir Dutch ne? Hollandalı mı? Dutch dizi seyrettim. 10 bölüm falan. Güzel, fena değil. Beğendim yani. Oyunculuklar iyi. Şey çok iyi. Cast iyi. Senaryo fena değil falan. Biraz böyle şey. Farklı dünyaların tabii anlatısını görüyorsunuz. Yani işte ben mesela bir dönem bayağı Kore filmlerine hastaydım. Hala bakıyorum, iyi film olunca kaçırmam yani uçakta falan. Şimdi Dutch'ta da Hollandalılar da biraz daha farklı bir telden gidiyorlar. Farklı bir şeyden yapıyorlar. Tavsiye ederim ama. Güzel diziydi. İranlı yönetmen Fahradi'nin hani Paris'te geçen bir filmi var. Onu seyrettim. Daha doğrusu ilk 20 dakikasını seyrettim, bıraktım. Olmamış. Niye? Şahane filmler çeken üstad ne yazık ki çuvallamış. Bunun tabii farklı nedenleri var. İşte Penelope Cruz, Javier Bardem falan oynamış ama gitmiyor film yani. Bir şey var. Yürümüyor. Neden yürümüyor? Bilmiyorum neden yürümüyor. Olmamış yani. Olmamışlar. 20. dakikada bıraktım. Kusura bakmayın. Ortamlarda seyrettim deriz ama. Böyle de bir ortam yani. Ya geçen gün bir şey seyrettim. İçim eridi biliyor musunuz? İşte ne deniyor buna? Pentatlon mu deniliyor? Hani farklı şeyler var. Koşuyor, biniyor, yüzüyor falan. 13 yaşında bir çocuk tam böyle final şeye gelecek. 40 yaşında bir adam geliyor, omuz atıyor. Çocukcağızı yere düşürüyor. Niye? Çünkü o birinci olmak istiyormuş. Çocuk da birinci olacakmış. Hani bir küfür edeceğim ama neyse hadi küfür etmeyeyim. Kardeşim hiç mi vicdanınız, ruhunuz, aklınız yok ya? Bu nedir ya? Bu ne gaddarlıktır ya? 13 yaşında bir çocuğun birinci olmasını çekemiyor.
Adına da sporcu diyor sonra. Neyin sporcusu? Çok içim eridi. Çocukcağız da sinir krizi geçiriyor. Sonra çıkmış açıklama yapmış. Konuşmuşlar. Ya işte önemli değil, ben de sporcu olacağım, milli olmak istiyorum falan diyor. Welcome to Turkey dedim çocuğa yani. Kendimi tutuyorum şu anda. Çok ağır laflar geçiyor da aklımdan. Hadi etmeyeyim diyorum yani. Bak burada da millet yoga yapıyor abi. Biz burada konuşuyoruz. Milleti şöyle çevireyim bak. Arkamda. Görüyorsun işte pazar sabahı gelmişler. Herkes yogaya oturmuş. Nedir? Adamın teki çıkmış şeyi soruyor ya işte. Her Ramazan sorulan saçma sorular. Efendim sakız orucu bozar mı? Bilmem ne yapar mı? Olan diyor ki ben diyor camiye diyor dolar olarak yardımda bulunuyorum. Dolar kuru artarsa bizde sevap artar mı? Hoca da artar diyor. Aslında doğru soru o değil ama yani. Diyeceksin ki ya ben camiye yardımda bulunuyorum. Acaba bu paralar nereye gidiyor? Çünkü bir tane önünden bir tane kutu geçiyor. Ne soran var, ne makbuz var, ne bir şey var. Öyle genelde. Hala öyle mi bilmiyorum yani. Atıyorsun parayı. O para nereye gidiyor bilmiyorsun yani. Camiye yardım. Camiye yardım da bir var mı? Şeffaf olması gerekmiyor mu ya? İster dolar at, ister mark at, ister Türk lirası at yani. Ne atarsan at. Sevaptan önce bu dünyada o para ne oluyor? Bir soralım değil mi? Uber'in IPO'su yapıldı. Uber biliyorsunuz bu bize yasaklı olan. Pardon ya unutuyorum bazen Uber deyince. Wikipedia, Uber, PayPal. Artık bunlar normal geliyor ama bizde yasaklanan Uber var ya. İşte onun burada bu hafta IPO'su yapıldı. Yani halka açıldı. 90 milyar dolardan çıkması bekleniyordu. 82 milyar dolardan çıktı. Hatta 45 dolardan çıkan hisselerde 41 dolara düştü. Tabii biraz hayal kırıklığı yaşadılar adamlar. Uberciler de burada eylemdeler. Ne eylemindeler? Diyorlar ki ya saati 9 dolara çalıştırıyorlar bizi. New York'ta normalde 14-15 dolardan aşağı kimse çalışmıyor. Garsonlar bile bu fiyata çalışıyor. İşte bizi ucuza çalıştırıyorlar diye adamlar isyandalar yani. Onu anlatıyorlar yani. Bayağı böyle konvoylar yaptılar, dolaştılar falan. Haklı olarak. Hayal kırıklığı ama yine 82 milyar dolar abi. Kurucusu vardı. Kapernik diye isim geliyor ama. Zor isimli bir adam. Eski CEO'su, adamı attılar işten. Adam babasıyla geldi IPO'ya. Burada Wall Street'e şu sağ tarafta. 5.6 milyar dolar aldı gitti. Allah bereket versin abi. İşten atılıyorsun 5 milyar dolar alıyorsun yani. Ben şeye sardırdım. Kolajen içiyorum. Kolajen. Bir arkadaşımın böyle bir startup'ı var. Ben de destek oluyorum ona. Renova World. Renova World'u duydunuz mu bilmiyorum. renovaworld.com'dan. Kolajen ne diyeceksin? Ben de bilmiyordum. İlik suyu. Var ya sen her şeyini akşamları içiyorsun. Sahurda falan. İlik suyu. Ya da işte kelle paça. Yani protein içiyorsun aslında. İşte bir 5 gram var, bir 15 gram var. Onu da bizim Çağdaş var. Çağdaş buraya getiriyor. Fotoğraf çekimi yaptılar. Onur var ya bizim Onur bu çekimleri yapan. Onur moda fotoğrafçısı tabii aynı zamanda. Sadece beni çekmiyor. Sağ olsun o da hem bizim fotoğrafımızı çekti. Bak havalı fotoğraflar. Ben de yardımcı oldum. Diyorum ki ya şöyle yapalım böyle yapalım falan. Bir yandan da tabii babam de babam Renova içiyoruz. Süper içecek ama yani ben kola içmeyen bir insanım mesela. Yıllardır kola içmiyorum. Gayet de mutluyum. Bu Renova fena değil yani bir protein içiyorsun. Eğer ilgilenirseniz renova.world.com'dan isteyebiliyorsunuz burada Amerika'da. Almanya pazarına giriyor şimdi mesela. Acayip büyüyorlar şeyler. Burada da mesela bir üniversitede araştırma yaptırmış Çağdaş onu anlatıyor. Vallahi diyor bu Türkiye'den alıp getiriyoruz buraya diyor. Burada diyor çıkanlar arasında diyor yaptırdık diyor. Hani 90 kişilik bir araştırma yaptırdık diyor. En iyi bizimki gözüküyor diyor şu anda şey olarak. Tabii moda çekimi de bir tuhaf tabii.
Orada bir tane sanat yönetmeni var. Dedi ki ben dedi şuradan bulurum dedi. Gitti şu kız iyi mi dedi. Bir kız oturuyor orada müzik dinliyor böyle Asyalı. İyi dedim gayet güzel şirin bir kıza benziyor. Gitti kızı ikna etti. Kız böyle 10 dakika sonra süper model gibi poz veriyordu yani. Hani. Güzel tabii bunlar sadece nerede olur? New York'ta olur herhalde. İstanbul'da olur mu? İstanbul'da biri gelse dese ki gel seni manken yapacağız şimdi şeyle. Dersin ki bir dakika gazozun hemen kapağını kapatalım ve de uza. Değil mi? renevaworld.com online alabiliyor musunuz? Arkadaşımın reklamını yapmayacağım da kimin reklamını yapacağım şimdi? Ara sıra reklam yapıyoruz burada biliyorsunuz. Söylüyorum ama reklam yapınca. Bu arkadaşım olduğu için söylüyorum. Çağdaş Şirin'in şeyi olduğu için. Biz de baksana böyle fotoğraflar falan çektik. Hazır fotoğrafçıyı bulmuşken Onur'u. Işıklar bilmem neler. 15 kişilik ekip abi. New York sokaklarında dolaşıyoruz. Güzeldi ama benim için de ilginç bir tecrübe oldu. Neden manken olmayacağımı anladım. Çünkü ben sürekli şeyim yani. Hadi çabuk yapıyorum. En sonunda bir arkadaş dedi ki yani amma çabuk yapıyorsun. Dur ya dedi işte çekiyoruz dedi yani. Kardeşim dedim ben haberciyim. Bizde tekrarı yok. Bir sefer çektin. Hadi Allah ne verdiyse gidiyoruz yani. Burada öyle değil ki abi. Makyöz var, sanat yönetmeni var. Onur zaten diyor ki şöyle çekelim. Dur bir de böyle çekelim. Dur bir de şöyle çekelim falan. Evet arkadaşlar. Geldik bir yayının daha sonuna. Kendinize iyi bakın. Umarım bak abi ben size daha ne anlatayım ya. Moda çekiminden KGB müzesine kadar anlatmadığım ne kaldı yani. Seçiminden dizisine kadar. Hadi kalın sağlıcakla. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar. Bu arada tabii her zaman olduğu gibi like etmeyi unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve dur kardeşim şu Cüneyt Özdemir'e de bir destek verelim bu kanala diyorsanız da sizi patreon.com Cüneyt Özdemir'e alıyoruz. Eğer daha da fazla destek verelim diyorsanız da kenan@dipnot.tv'ye bir mail atıyorsunuz. Dur ya bir sponsor olalım şu özgür yayıncılığı destekleyelim diye artık elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Hadi kalın sağlıcakla. Bay bay.